Merhaba sevgili dostlar, Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bugün bahçenin gözdesi, sofraların baş tacı, yazın kırmızı bereketi domatesle birlikteyiz. Bir bahçeye domates dikilmemişse sanki yaz tam gelmemiş gibidir. Kimi kokusuna aşık, kimi salçasına. Ama gelin görün ki domates yetiştirmek sanıldığı kadar kolay değil. Herkes bir şekilde diker ama herkes aynı verimi alamaz. Çünkü domatesin bir huyu vardır. İlgiyi sever ama aşırılığı hiç sevmez. Bugün domates dikimi sırasında nelere dikkat edeceğimizi anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Domatesi sıkıntısız bir şekilde yetiştirebilmek için bazı olmazsa olmaz kurallar var. Öncelikle dikim zamanı çok önemli. Domates sıcağı sever ama fazla sıcakta da strese girer. Soğuğa ise hiç dayanamaz. Çünkü kökler üşür, fide gelişemez. Fideleri öldüren hatalar videosunda bu konuyu detaylı anlatmıştık. Domatesin kökleri güçlü ama sağlıklı bir büyüme için toprağın da sağlıklı olması gerekir. Kompost, fermente edilmiş ahır gübresi ya da solucan humusu ile toprağı desteklersen domates sana minnettar kalır. Toprak hazırlığı nasıl olması gerekir videosunda anlattığımız bir şekilde toprak hazırlığı yaptıysanız korkmayın. Fide dikiminde bazı püf noktaları var. Domates fideleri gövdeden kök çıkarabildiği için biraz daha derine dikilebilir. Yani kökten birkaç boğum yukarıya kadar toprağa gömmek köklenmesini güçlendirir. Bu da bitkinin daha dayanıklı olmasını sağlar. Fideler arasında yeterli mesafe bırakmak da şart. Sık dikilirse yapraklar hava alamaz, mantar hastalıkları ortaya çıkar. Cinsine göre değişir ama her bitki arasında 40-50 cm, sıralar arasında 60-70 cm boşluk bırakmak idealdir. Ancak özellikle yeri kısıtlı olanlar için sık dikimle ilgili bir video hazırlıyorum. Çok güzel bilgilere ulaşacaksınız. Delikleri açtık, dikime hazırız. Fide çukuruna neler koyabileceğinize dair geniş anlatımlı videolar yapmıştık. Hatta canavar domates gübresi kullanırsanız birçok sorunu baştan çözersiniz. Ancak bugün biz sulama suyunun içine düşük oranda potasyum permanganat koyduk ve deliklere bir kaşık da odun külü koyacağız. Potasyum permanganatın düşük oranda kullanımı toprak altı zararlarını uzak tutacak. Bu da ilk etapta dana burnu gibi fidelerimize zarar verecek canlıların uzak durmasını sağlayacak. Amacımız dezenfeksiyon değil. Bu nedenle 10 litre suya 1 tatlı kaşığı oranında kullanıyoruz. Dikim sırasında ana kural şudur. Dikim sırasında fide çukuru su ile doldurulur, su kendini çektikten sonra dikim yapılır ve tekrar can suyu verilir. İsterseniz dikim yapmadan bir gün önce dikim alanını iyice sularsınız. Çok daha yumuşak bir toprakla çalışmış olursunuz. Domates fidelerinizi sularken dikkat etmeniz gereken en önemli konu soğuk su kullanmamaktır. Özellikle sabah erken saatlerde toprağın ve bitkinin ısısıyla uyumlu ılık su kullanmak en doğrusudur. Musluktan hortumla direkt sulama, suyun fazla soğuk olmasına ve köklerde şok etkisi yaratmasına neden olur. Bu da fidelerin gelişimini yavaşlatır, hatta zarar verebilir. En güzeli suyu bir bidonda, varilde ya da herhangi bir kapta bir gün önceden bekletmek. Böylece hem kloru uçmuş olur hem de sıcaklığı toprağa daha yakın olur. Unutmayın, sulama sadece su vermek değil, toprağın ve bitkinin ritmine uyum sağlamak meselesidir. Fideye can suyunu verdikten sonra isterseniz yandırma yaparsınız ki tavsiye ederim. Nasıl yapılacağına dair açıklayıcı videoyu kanal içinde bulabilirsiniz. Detaylı anlatım için lütfen diğer videoları seyredin. İnanın bilgi açısından çok şey kazanmış olacaksınız. Şimdi burada çok önemli bir konuya temas edin. Fide çukuruna su koydunuz ve dikim sonrası can suyu verdiniz. Malç malzemesini toprak biraz kurusun ondan sonra koyun. Can suyunu vermeyecekseniz malç malzemesini örtebilirsiniz. Malçın altında aşırı nem sorunlara yol açar. Unutma, domates nazlıdır ama bir o kadar da cömerttir. Güneşini, suyunu, toprağını severse dalları dolup taşar.
Sabah dalından koparıp yediğin o ilk domatesin tadı sana bütün yorgunluğunu unutturur. Eğer sen de domates yetiştirirken uyguladığın doğal yöntemler varsa yorumlara mutlaka yaz. Başka bahçelere ilham olsun. Doğal Düşün TV'de birlikte öğreniyoruz, birlikte biliyoruz. Takipte kal, doğada kal ve hoşça kal.